İbrahim benim Neslihan Acar olma sebebim diyen, yıllarca Hülya Avşar'ın kız kardeşi sanılan, 16 yaşında oynadığı sinema filmindeki öpüşme sahnesiyle gündem olup okul hayatı biten bir kadının hikayesi. Levent İnanır'la yaptığı evlilikte anne sözü dinlemediği için pişman olup bir yıl içinde boşanan, Serdar Ortaç'tan hiç haz etmediğini söyleyen, Yeşilçam'ın cesur yürekli, mavi gözlü kadınının hikayesi bu. Türk sinema ve dizi oyuncusu Neslihan Acar 14 Şubat 1969'da İstanbul'da dünyaya geldi. Babası kuaför, annesi ev hanımıdır. 4 yaşındayken reklam filmlerinde çocuk yıldız olarak rol almıştır. 1985 yılında senaryosu Orhan Kemal'in Murtaza adlı romanından uyarlanan, yönetmenliğini Ali Özgen Türk'ün yaptığı, başrolünde Müjdat Gezen'in oynadığı Bekçi adlı sinema filminde yer alarak ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Neslihan Acar 4 yıl aranın ardından 16 yaşında tekrar sinemaya dönerek birçok filmde rol aldı. 16 yaşında oynadığı filmde öpüşme sahnesi yüzünden okuldan aldığı uzaklaştırma cezasıyla okul hayatı bitmiştir. Mütevazı ve kızdığını belli etmeyecek kadar da asil. Size kendimi affettirmezsem içim rahat etmez. Sizin için ne yapabilirim? Bilmem. O zaman bir fikrim var. Bundan sonra gideceğimiz yerlerde benim misafirim olacaksınız. Hay hay. Bunu yıllar sonra verdiği bir röportajda bir sabah kalkıyorsun, gündem olmuşsun. Tüm gazetelerde haber olmuşsun. Bir filmin bütünlüğü değil, sadece öpüşme sahnesi konuşuluyordu. Bunun üzerine okulumdan uzaklaştırma cezası alınca o yaşın verdiği psikolojiyle bir üzgünlük ve kırgınlık oldu. Başka okulda devam etmeyi de düşündüm. Ama benzer sorunları yaşayacağımı düşündüğüm için eğitim hayatının bittiğini üzülerek dile getirir. Neslihan Acar'ın hayatının dönüm noktası İbrahim Tatlıses'in kendisini Hülya Avşar'a benzetip keşfetmesiyle olmuştur. Mavi Mavi filmi çekilirken Hülya Avşar'ın kız kardeşi için bir oyuncu aranıyormuş. İbrahim Tatlıses daha önce gördüğü Neslihan Acar'ın bu rolde oynamasını istemiş. Neslihan Acar ilk önemli rolünü bu filmde oynamıştır. Bu film yayınlanınca Neslihan Acar'ın Hülya Avşar benzerliği aslında kardeş oldukları yıllarca gazetelere ve TV'lere haber olmuştur. Yıllar sonra Neslihan Acar katıldığı bir programda bu benzerlik konusunda Hülya Avşar'a benzetilmenin hoşuna gitmediğini ama bunu çok da takmadığını söyleyen güzel oyuncu, her insan kendi farkındalığını yaratmalı. Ayrıca başka birine benzetilmek güzel bir şey değil. Bu benzetme benim hiç hoşuma gitmedi. Çünkü ben bir oyuncuyum. Hülya Avşar bir star. Bu kavramı iyi ayırmak gerekiyor. Ben ne Hülya Avşar'a benzediğim için 50 filmde 20 dizide oynadım ne de bu yüzden tercih edildim diyor. Ben oyuncuydum ve bunun için tercih edildim. Benim star olmak gibi bir gayretim olmadı. Benim özelim çok önemliydi ve ben özelimi yaşadım. İsteseydim o dönem star olurdum ama bunu tercih etmedim. Hülya Avşar'a benzetilmenin avantajını da dezavantajını da yaşadım. Hülya Avşar'a benzerliğimin avantajını kullanabilirdim ama ben kullanmamayı tercih ettim. Neslihan Acar, İbrahim Tatlıses o dönemde hiç yapılmayan bir şey yaptı. Sinema şimdiki gibi değildi. Starlar starlarla film yapardı. Bir de yan karakterler olurdu. Kimse isimsiz bir karakteri alayım başrolde oynatayım demedi o güne kadar. İbrahim Bey tam olarak bu şekilde yaptı. Film çekildi, filmden sonra afişler basıldı. Bir baktım tüm afişlerde, gazetelerde Acar soy ismi var. O şaşkınlıkla İbrahim Tatlıses'i arayıp şaşkınlığını dile getirir. Yanlış basılmış. Ben Neslihan Acar değil, Neslihan Oktan'ım deyince İbrahim Tatlıses biliyorum. Bu saatten sonra Neslihan Acar'sın. Ben değiştirdim soy ismini. Böylesi daha iyi oldu. Daha yakıştı deyince o günden sonra Neslihan Acar oldum diyen güzel oyuncu, İbrahim Bey benim hayatımın dönüm noktası. Neslihan Acar olma sebebim. Benim elimden tutan ilk insan. Sinemaya güçlü adım atmamı sağlayan, soyadımı veren, elimi tutan, tuttuğu gibi bırakmayan benim için çok kıymetli bir insandır diyerek İbrahim Tatlıses'e olan minnettarlığını dile getirir. Ne yaptın kardeşime? Kardeşine sor. Ne oldu? Anlat bakayım. Okul çıkışında beni almaya Volkan geldi. Arabayı koruya çektik, ders çalışıyorduk. Sonra bu geldi. Beni arabadan zorla çıkardı, Volkan'a da vurdu. Güzel oyuncu 1995'te usta oyuncu Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır'la hayatını birleştirip 1996 yılında boşanmıştır. Boşanmalarının ardından 17 yıllık hayat arkadaşlığını sürdüren çiftin Öykü Arıcı adında bir kızı vardır. Levent İnanır'la ayrılık nedenini sır gibi saklayan güzel oyuncu, ayrılık nedenini sadece aile çevresinin bildiğini, bunu açıklamanın doğru olmayacağını ve kızını bu konuda üzüp yıpratmak istemediğini dile getirir. Güzel oyuncu evliliklerde aile sözünün dinlenmesi gerektiğini ve maalesef toplum olarak bu konuda eksik olduğumuzu söyler. Levent İnanır'la küçük yaşta tanıştığını ve evlilik kararını erken verdiğini söyleyen oyuncu, annemi hiç dinlemedim.
O dönemde annem evlilik için acele ettiğimi, evlilik için yaşımın küçük olduğunu, biraz daha düşünmem gerektiğini söylese de annemi dinlemedim. Keşke dinleseydim diyor. Güzel oyuncu dövmeleriyle dikkat çeken kızı için bazen aykırı olsa da şahsına münhasır bir çocuk. Okuyan, yazan, çizen, sorgulayan ve soran bir birey olduğunu ve kızının isim babasının da Ahmet Kaya olduğunu söylüyor. Neslihan Acar TV8'de 2. sayfa programına konuk oldu ve Serdar Ortaç'ın bestelerinin telif hakkını para karşılığı sattığına dair haberde kendisine yorum hakkı verilince tartışma yaratacak bir açıklama yapar. Serdar Ortaç için daha iyi günlerini yaşıyor. Kimse kusura bakmasın, kendisinden hiç haz etmiyorum. 1999 yılında Magazin Gazetecileri ödül töreninde Ahmet Kaya'ya çatal fırlatması ve Serdar Ortaç'ın yükselen tansiyon üzerine 10. yıl marşı söylemesini hatırlatarak Ahmet Kaya'nın çok eski dostu olduğunu ve kızının isim babası olduğunu ifade eder. Serdar Ortaç o gece o kadar insan içinden seçilmiş, cımbızla çekilmiş gibi duruyor. Ancak gerçekler er geç ortaya çıkar. Ahmet Kaya benim dostumdu. Allah rahmet eylesin der. Z kuşağının şanssız olduğunu düşünen oyuncu bizim kuşağımız kadar mutlu ve özgür olamayacaklar. Sokakta geç saatlere kadar oyun oynayamayacaklar. Komşunun evine rahat gidemeyecekler dedi. Koşullar açısından iyileşen ve ilerleyen tek sektörün sinema sektörü olduğunu dile getiren oyuncu, şimdilerde Yeşilçam'a göre daha konforlu çalışıldığını, Yeşilçam döneminin imkansızlıklar içinde çalışıldığını, karavanları, makyözleri, sanat yönetmenlerini, kostümcüleri dizilerde gördüklerini söyler. Ben ve benim jenerasyonumda böyle bir şey yoktu. Şimdiki dizilerde çekerken zamana karşı bir yarış yapılıyor. Çok uzun süreli. Bir haftada bir film çekiliyor. Tempolu bir şekilde. Onun zorluğu var. Onun dışında koşullar anlamında Yeşilçam'a göre çok daha konforlu çalışıyoruz der. Neslihan Acar Beyaz Ölüm, Mavi Mavi, Sevgi Çıkmazı, Aşkın Kanunu Yoktur, Kıbrıs'ta Vuruşanlar, Canım Oğlum, Yasak İlişki, Hain Geceler, Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir, Sürgün Hayatlar, O Hayat Benim, Bizim Semtin Çocukları, Maraşlı gibi projelerde yer almıştır. Umarım özür dilemek için geç kalmadım. Önemli değil. Ben isimsiz bir şarkıcıyım. Kırılmanızı istemem. Benim doğum günümü kutluyorduk. Arkadaşlarım coştular. Doğum gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ama bir hediye rica etsem, bir şarkı olur mu? Lütfen. Tüm rollerin altından başarıyla kalkan güzel oyuncumuzun bu başarısı dileriz ki bir ömür sürer ve onu daha nice projede görmek dileğiyle videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.